Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu hafta da 6.sını yaptığımız ruhsal tebliğ okumalarımızla yayınlarımıza devam ediyoruz. Okumaya başlamadan önce bu yayını ilk defa izleyecek dostlarımız için tekrardan bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Düzenli takip eden dostlarımız tabii ki de durumu biliyorlar. Ancak vazife icabı bu bilgiyi tekrardan paylaşmakta açıkçası bir ihtiyaç hissediyorum. Ruhsal tebliğ çalışmaları üst boyutlardaki dostlarımızla iletişime geçip onlara sorular sorup ve cevaplarını aldığımız bir çalışmadır. Bir operatör ve bir medyum aracılığıyla yapılır. Medyumumuz dönemi itibariyle ismini vermek istemeyen ve bana yoldaşlık yapan çok değerli bir dostumdur. Çalışmanın da operatörlüğünü, soru cevap sürecini yöneten kişi de bizzat benim. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra celsemizi okumaya başlayacağım. Ancak bu bilgileri düzenli olarak sizlerle paylaşıyoruz. Ancak üst boyuttaki dostlarımız sizlere şöyle bir mesaj ilettiler. Artık metafizik varlığınızdan korkmamanız gerektiğini, kendi ruhsal varlığınıza yönelmeniz gerektiğini, bu ve benzeri fenomenlerin dönem itibariyle daha çok artacağını ve bu yayınları izleyen birçok dostumuzun da bu çalışmaların bir parçası olabilme potansiyelini barındırdığını bizzat aktardılar. Bir nebze cesaret vermek, bir nebze bu konuların içerisine daha derinlemesine girebilme potansiyeli barındıran dostlarımıza bu şekilde de bir davet olsun diyelim ve okumaya başlayalım. Soru: özgür irade prensibi nasıl çalışıyor? Cevap: verilmiş bir hediye. Boş bir kutu o. Hem hediye hem görev. Kutunun içerisini nasıl doldurursanız hayat dediğiniz yolculuk da ona göre şekillenir. Seven sevgiyi, korkan korkuyu yaşayacak. Yani değerli dostlarım, özgür irade bizim bu dünyadaki varlığımızı ne şekilde yaşayacağımızı ve yaşama ile ilgili olan teşebbüslerimizin de ne şekilde hayatımıza yansıyacağının prensibini varlığında barındırıyor özgür irademiz. Şimdi soracağımız soru yorumlardan rica edilenlerdendi. Bu hafta yorumları bir inceledim. Bazı dostlarımıza da cevaplar verdim. Bu soruyu birkaç takipçimiz rica etti. Biz de sorduk. Ölüm şekli ve saati doğduğumuz an itibariyle belli mi diye sorduk. Referans olarak da Araf suresinde 34. ayet ne bir saat ertelenir ne bir saat öne alınabilir bilgisi dahilinde bu soruyu sorduk. Cevap: belli. Herkesin görevine göre doğum ve ölüm saati belli. Doğum ve ölüm zamanı arasındaki yaşam boş bir siyah kutu. Ne renk doldurursan, ne koyarsan o. Ve örnek olarak da şöyle bir ekleme bilgisi geldi bana içsel olarak. Tekamül planında belirlenen ömür, örnek veriyorum 70 yıl ise 70 yıl içerisinde o yaşamı ne ile doldurursan, neye hizmet edersen, ne ile varlığını tezahür ettirmeyi tercih edersen o süre senin tercih ettiğin yaşam ve biraz önceki konuştuğumuz özgür irade prensibiyle dolacak. Ve bu dünyadan bedenini bırakıp saf bilinç veya ruh olarak spatyoma veya ahirete geçtiğinde o belirlenen sürenin muhasebesiyle ilgilenecek varlığın kendisi. Yeni soru. Kuvve-i Kutsiye
eşyaya tesir edebilmenin yolu veya öğrenimi nasıldır? Elektrona müdahale nasıl olabilir diye biraz derin bir soru sordum. İlgilenen dostlarımız zaten bunu bilirler. Kuvve-i Kutsiye tasavvuf ekolünde geçen bir bilgidir. Bilincin eşyaya tesir etmesi, ruhun eşyaya, maddeye tesir etmesi prensibini varlığında barındırır. Ben de bu soruyu sormak istedim. Şöyle bir cevap geldi. Bütün kalp gücünü, inancını beynine yüklersin. Bütün gücün ile itersin onu. Kalp gücün, inancın, o senin diye bir cevap verdiler. Ben de bu bilginin üzerine biraz devrik cümleyle geldi. Farkındayım. Gelen bilgiyi olduğu şekliyle aktarmam gerektiği için herhangi bir düzenleme veya gerçekten gerekli görmediğim sürece herhangi bir müdahale etmiyorum. Olduğu gibi okuyorum. Dostlar, ben de arkasından şöyle bir soru sordum. Dedim ki, kalp gücünü iman, inanç veya şüphe etmeme hali olarak tanımlayabilir miyiz diye sordum. Şöyle bir cevap geldi. Evet, odur. Yani kalp gücünü yaratıcı ile olan bağımızı, ruhsal varlığımızla olan bağımızın zerre şüphe barındırmayan, inanç ve iman eksikliği yaşamadığımız bir hal olarak tanımlıyor üst boyuttaki dostlarımız. Eşyaya tesir bilgisini de kalp gücümüzü, yani onunla olan ilişkimizi, onunla olan bağımızı beynimize, yani zihin gücümüze, bilinç halimize yansıttığımızda maddeye tezahür edebileceğimizi, maddeye müdahale edebileceğimizin bilgisini paylaşıyorlar. Ama bu ilk denemede böyle bir hakikati icra etme ile ilgili bir bilgi kesinlikle paylaşılmadı. Hayatın her anında olduğu gibi bu da bir çalışma, bir disiplin gerektiriyordur diye bir parantez açayım. Yeni soruyla devam ediyorum. Miraç nedir diye sordum. Şöyle bir cevap verdiler. Ruhun yerini bulmasıdır. Ben de arkasından şöyle bir soru sordum. Hazreti Muhammed'in yaşadığı Miraç astral bir yolculuk mudur? İsra suresi 1. ayette Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş bilgisi olduğu için ben de bu bilgiyle birlikte soruyu ilettim. Cevap, hissedersen gider, yerini bulur dediler. Yani burada bence Miraç bilgisi peygamber için farklı bir bilgi barındırıyor olabilir ki ben soruda da ilettiğim gibi bunun astral bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Çünkü astral dediğimiz fenomen zaten bir gerçekliktir, bir hayal değildir. Ruhun bedenden veya bilincin bedenden bağımsız olduğu alanda realiteyi deneyimleme halidir. Bu vesileyle de bu şekilde bir peygamberin de fenomen yaşadığını düşünüyorum. Ve ruhun yerini bulması bilgisinin de bence herkesin ruhsal varlığını keşfettiği an zaten miracını yaşadığını ve bunu hissettiği anda bizzat deneyimin içerisine girdiğini paylaşıyorlar benim anladığım dilde. Yeni soru. İçerisinde bulunduğumuz foton kuşağı veya üst boyutlardan gelen tesirler DNA'ya etki ediyor ve bedenimizi yükselişe hazırlıyor. Peki bedenimizdeki bu değişiklikler alerji ve hastalık olarak mı tezahür ediyor diye sordum. Yakın dönemde de buna benzer bir deneyimi de ben de yaşadım. Bazı dostlarımızın da yaşadığını düşünüyorum. Bu sebeple böyle bir soru sormak istedim. Herkese de veya böyle bir deneyimin içerisine girmiş olanlara da bir cevap olması münasebetiyle cevap ediyor. Uyanana ediyor. Yolculukta olan da kendini biliyor diye bir cevap verdiler. Yani bu şu demek değil tabii ki de arkadaşlar. Bu konularla ilgilenen herkesin dönemi itibariyle yaşadığı alerji ve benzeri fiziksel rahatsızlıkların hepsi de bu uyanışın bir parçasıdır diye buradan ahkam kesmek ben kendi adıma
biraz riskli bulabiliyorum. Ama bunu içsel olarak gerçekten hisseden kişiler zaten benim ne demek istediğimi şu anda çok daha iyi anlıyorlar. Bu bir hastaneden veya doktor kontrolünden kaçmanın bir vesilesi olmamalı. Bu sebeple bu bir hissetme meselesidir diyorum. Bu yolculuğun içerisinde gerçekten kalbinden yaşayanlar bu sorunun cevabının onlara ne anlam ifade ettiğini hem kalp hem de bilinç alanında hissetme yoluyla kendilerinde cevabı bulacaktır diyor. Yeni soruyla devam. Hazreti İdris'in öğretisi ve yıldızlarla olan ilişkisi nedir diye sordum. Hazreti İdris'in yıldızlarla olan ilgisi, ki Hazreti İdris zaten Tot diye de bilinen, aslında Mevlana'nın da Mesnevisinde İdris 8 yıl Zuhal'de kaldı, ki Satürn'dür o. Orada yıldızların ilmini öğrendi ve bu dünyaya gelip yıldızların ilmini öğretti diye de bir bilgi paylaşımı vardır. Ben de bu bilginin ışığında yıldızlarla olan ilişkisini ve Hazreti İdris'in öğretisinin ne olduğunu öğrenmek istediğimin talebini ilettim, sorusunu sordum. Şöyle bir cevap geldi. Yıldızlar bütün ruhların evleridir. İnsanlara kendilerine bakmayı öğretti. Dışarıdan bakmayı öğretti. Ben burada biraz astrolojiyi bu cevabın bir parçası olarak hissettim ve bunu da buraya parantez içerisinde yazma ihtiyacı hissettim. Cevabın devamı, yıldız varlığı olduğumuzun bilgisidir. Göklerden olduğumuzun. Yani bence burada çok derin bir cevap var. Yıldızlar bütün ruhların evleridir ve yıldız varlığı olduğumuzun bilgisidir. Yani aslında ruhsal varlığımızın, maddesel varlığımızın her anlamda bütüne ait enerjinin veya bilimsel olarak da baktığımızda karbon yapımızın direkt göklerden, yıldızlardan, yıldız tozlarından bu dünyada aynı kimyayı paylaştığımızın gerçekliğinde bu bilgi çok güzel bir mana ve anlamı bizimle paylaşıyor. Tabii benim bu bilgileri bilimsel olarak, ruhsal olarak çok daha detaylı paylaşabilirim. Ancak yayın süresi saatleri bulur. Benim daima sizlerle paylaştığım bir bilgidir. Burada bütün bilgileri aktarmanın bir marifet olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Tam aksine sizlerin bu konularda gerçekten bir araştırma, bir kendi varlığınızda bu bilgileri hissetme, bununla ilgili bir mesai harcamanın gerçek bir marifet olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de her bilgiyi ortaya saçmak yerine biraz da sizin iradenize bunu bırakmayı tercih ediyorum. Yeni soruyla devam. Medyumluk veya kanallık özelliği olan kişiler bunun farkına nasıl varabilirler, nasıl anlayabilirler diye sordum. Çünkü dönem itibariyle bu ve benzeri açılımları yaşayan çok fazla dostumuzun, çok fazla kardeşimizin olduğunu ben biliyorum. Ama bu bilgilerin kendi varlıklarında nasıl hissedecekleri ve nasıl varlıklarında bunu kullanabilecekleri veya geliştirebilecekleriyle ilgili bilgi ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu sebeple böyle bir soru sordum. Cevap: çağırır, gelir, bulur onları. Hiç beklemeden bulur. Beklemediği yerden gelir diye bir cevap verdiler. Burada da bilgi biraz aksak gibi gözüküyor ama burada şöyle bir durum var, onu da size söyleyeyim. Bu bilgileri gerçekten hisseden veya böyle bir fenomeni varlığında yaşamış kişiler benim burada okuduğum cevabın ne olduğunu iyi anlayacaklardır ve bunu bir anahtar olarak da kullanacaklardır diye düşünüyorum. Ayrıyetten de yine bana içsel olarak, bunu bir kanallık gibi de düşünebilirsiniz, İçsel olarak gelen bir bilgide de şöyle bir not düşüldü içsel olarak. Bu şekilde bir hissiyatı olanlar korku ve şüphe hissetmeden talepte bulunsunlar. Vazifesi olanlara bildirilecektir. Sadece kalpte hissedenler gerçektir. Böyle de ayrıyetten bir parantez içi bir bilgi paylaşmış olayım. Bu soru benim için çok önemliydi.
İstanbul'da ikamet eden kişiler için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben İstanbul'da ikamet ettiğim için böyle bir soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Soru: İstanbul'da yüksek frekanslı kadim alanlar nerelerdir? Nerelerde vakit geçirsek daha yüksek enerjilere uyumlanabiliriz diye sordum. Cevap: sur diplerine yakın. Orada önemli ruh parçaları var. Onların izleri var. Bölge olarak nereler olabilir diye tekrardan sordum. Onların izleri var cevabının peşi sıra şöyle bir cevap geldi. En çok Topkapı tarafı, Boğaz tarafı, denize bakan. Bu bölgelerde önemli ruh parçalarının olduğu, ruhsal olarak izlerin olduğu ve buralarda vakit geçirirsek bu enerjiyi bizim de paylaşabileceğimizi, hissedebileceğimizi söylüyor üst boyuttaki dostlarımız. Yeni soru: tezahür ettirmek için en uygun zihin kullanımı veya bilinç hali nasıl olmalıdır diye sordum. Cevap: İste önce, hisset ve boşluğa dokun. Başka bir şeye gerek yok. Boşluğu resimlerle doldurma. İnan ve verildiğini bil. Şüphe etme. Adeta elinle dokunmuş gibi. Hissettiğini iletince onun olduğu gelir sana zaten. Kalbinde hissedersin. Düşünce yok. Burada şöyle bir açıklama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Düşünce enerjisini doğru kullanmak demek, bilinçte tezahür ettirmek istediğimiz veya talep ettiğimiz o realitenin resimlerini, imajlarını zihnimizde durmadan aslında yaratmak, bir parazit yarattığı ile ilgili bir bilgi paylaştılar. Aslında burada talep edin ve talep ettiğinizi size verildiği bir inançla, şüphe etmeden, yaratıcı ile olan, o tezahür alanı ile olan ilişkinizi net bir şekilde hissedin ve bunu boşluğun içerisine, yani sonsuz olasılıkların olduğu o alana bırakın. Başka bir şeye de gerek yok dediler. Yeni soru: kuantum alanını nasıl deneyimleyebiliriz? Bilinç yoluyla, zihin yoluyla diye sordum. Cevap: doldurma başka bir şeyle. Boşluk senin için önce beyaz, ilerledikçe siyah, sen hissettikçe aydınlatırsın içeriği de. Bilmediğin gelir sana o zaman. Tezahür ettirmeyle aslında paralel bir bilgi paylaştılar arkadaşlar. O da şu: bilincinizi boşluğun içerisine aldığınızda her şeyin orada olduğunu, tüm olasılıkların orada olduğunu, ruhsal varlığınızın, yaratıcının, Allah'ın adına ne diye tanımlıyorsanız o yüksek olan kudretin her şeyin orada olduğunu, siz herhangi bir imaj veya o boşluğu görsellerle doldurduğunuzda daima doldurduğunuz imajla size verilecek olanı kısıtlıyorsunuz diye bir bilgi paylaşımı oldu. Onun için boşluğu sadece alan olarak, sadece saf enerji olarak deneyimlemeye çalışın diye de bir bilgi paylaşımı yapıldı. Yeni soru: yaşam enerjisini yüksek tutmak için insan ne yapmalıdır diye sorduk. Cevap: kendine inanmalı. Onu buraya getirene inanmalı. Sevgiyle sarmalı onu. Onu saran kendini de sarar. Yükselirsin. Ona da tutunursun o zaman. O Allah'tır. Allah ile uyumlu olan, Allah bilinci ile uyumlu olan, onu varlığında hisseden daima yaşam enerjisini yüksek tutar. Aslında dünya terminolojisiyle evrensel anlamda bir şarj olma hali gibi bunu düşünebilirsiniz yaratıcı ile birlikte olduğunuzda. Ama bunu kendi bilgimle söylemek istiyorum. Bunun tek yolu ibadetler değildir. Bunu söyleyeyim. Ben saf bir niyetle, şüphe etmeyen bir bilinçle
ve sarsılmaz bir iman haliyle bunu yaşamanın gerçek bir uyumlanma, bir rezonans olduğunu düşünüyorum. Bunu da ayrıyetten parantez olarak paylaşayım. Tabii bu bilinç haliyle ibadetleri birleştirdiğinizde bu mükemmel bir yükseliş verebilir. Ama sadece ibadetlerin yeterli olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. İbadetlerini yerine getirmeye çalışan da bir kişi olarak. Son sorumuz. Vefat etmiş yakınlarımız ile iletişim mümkün mü diye sordum. Cevap: hazırsan mümkün. Duygular, düşünceler katılıksa olmaz. Saf bir şekilde hazır olan saf enerji ile buluşur. Sevgi sonsuz diye bir cevap verdiler. Burada duygular, düşünceler katılıksa olmaz dedikleri bilginin de açıklamasını şöyle yapayım dostlar. Ölümün bu dünyadan bir ayrılış veya geride kalanlar açısından bir öfke, bir eksiklik veya bir isyan olarak değil, aslında bir form değişikliği ve yola devam etme, yeni bir realiteye geçme anlamında bir bilinç haliyle baktığımızda aslında enerjinin, ruhun, bilincin yeni tezahür alanlarında, yeni tekamül alanlarında varlığına devam ettiğinin farkındalığı ancak bizi saf enerjiyle bir bütün haline getirecektir ve bu bütün hali içerisinde hissiyatın tüm enerji alanıyla bizi buluşturabileceğinin bilgisini paylaşıyor üst boyuttaki dostlarımız. Canım kardeşlerim, aslında paylaştığımız tebliğlerde dikkat ederseniz ruhsal varlığımızdan, üst boyutlarla olan bağımızdan ve temasımızdan, yaratıcı ile olan ilişkimizin daimi olduğundan hiçbir şekilde şüphe etmememizi, inanç eksikliği yaşamamamızı, korku ve endişeyle bu alandan uzaklaşmamamızı bize her seferinde cevaplarla, hissiyatlarla, olaylarla bize anlatmaya çalışıyorlar. Bu konuda gerçekten kendinizi gözlem halinde olun. Buna murakabe denir. Kişinin kendi varlığını izlemesidir. Yaratıcı ile olan ilişkisini veya onunla olan o bağlantısından herhangi bir uzaklaşmanın daima farkında olma halidir aslında. Bunu yakaladığın an kendini o hizaya, o alana tekrardan çekmenin konsantrasyonudur. Bu alandan uzaklaşmayın. Korku ve endişe daima veya inanç eksikliği daima bizi dünyevi fenomenlerin negatif enerjisine mahkum edecektir. Bu alandan uzaklaşmanın tek yolu veya motivasyonu bizim tanrısal ve evrensel olduğumuzu içsel olarak kabul etmemizdir. Bununla ilgili bir inanç eksikliği hissetmememizdir. Şüphe etmek bizi her şeyden uzaklaştıran bir bilinç halidir. Değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyle birlikte yayınımızı sonlandıralım. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bu bilgilerin herkesin gönlüne, zihnine bir ışık olmasını temenni ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.